Son 3 yayındır farkındalık nedirden yola çıkarak bireyin farkındalık basamaklarını anlatmaya çalıştık. İlk yayınımızda, 3 hafta önceki ilk yayınımızda yetersiz farkındalıktan bahsettik. En alt düzey farkındalıktı. Yetersiz farkındalığa sahip olan birey henüz farkındalık nedir onu dahi fark etmemişti. Yaşamın içerisinde öylece vardır. Aile içerisinde, çocuklarla olan ilişkisinde ilgisiz bir tutum içerisindedir. Yani ne olacaksa olur şeklinde. Yaşam zaten devam ediyor, gidiyor şeklinde. Yetersiz farkındalığın bir üst evresine çıkmışsa kişi ya bir şeyler yapmak lazım, evi toparlamak için, çocukları toparlamak için, kendimi toparlamak için bir yol, bir yöntem, bir şeyler yapmak lazımın bir üst basamağına çıkmışsa eğer kişi, bu kişi geleneksel farkındalık seviyesinde bir birey olduğunu söylemiştik. Yani verilerini, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ait verileri kendi yetiştirilişinden, kendinin çocukluk yıllarında nasıl bir yetişkin ebeveyn ilişkisine tabi tutulduysa, nasıl bir yaşamdan geldiyse o yaşamı devam ettirmeye çalışan bir farkındalık idi. Hangisi? Geleneksel farkındalık. Geleneksel farkındalık sahibi olan bireylerin genel tutumu neydi? Baskıcıydı, zorlayıcıydı. Kendi dediği olmazsa, kendi geleneği, kendi çocukluk yıllarında kendisine yapılanların aynısı bir beklenti içinde çocuklardan kendisine geri dönmezse kendisini değersiz hissediyordu. Ben baba değil miyim? Beni dinleyeceksiniz. Ben anne değil miyim? Beni dinleyeceksiniz. Siz ne biçim çocuk oldunuz öyle diye bu geleneksel farkındalık idi. Kişi birazcık kitap okumaya başladı. Geleneksel farkındalığın özelliği neydi? Baskıcı, zorlayıcı, öfkeli, gerilim içerisinde olan. Peki kişi birazcık kitap okumaya başladığı sırada, birazcık bilgi sahibi olmaya başladığı sırada, yani kendi anne babasının, kendi çocukluğunun tecrübesinin haricinde insan canlısının aslında duyguları olduğu, duyularının olduğu, bir kendilik hali diye bir yapısının olduğu, bir mizacının olduğu ve ruhsal özgürlüğe ihtiyacı olduğu gibi yeni yeni kavramlar duymaya başladığında ve bunu anlamaya, ilişkilendirmeye başladığında, evet ya demeye başladığında işte bir üst farkındalık seviyesine çıkıyor idi. Bir üst farkındalık seviyesinin ismi ise gözlemci farkındalık idi. Yani gözlemleyebiliyor, görebiliyor, kendini de görüyor. Öğrendiği çocuklarla etkileşim içinde olmak gerekiyormuş. Çocuğun kendi doğasına, kendi varoluşuna saygı duymak gerekiyormuş diye öğrendiği bilgileri, kendini, kendi geçmişini, yaşamı, ilişkileri gözlemleyebilme yeteneğine sahip olmuş. Bilinçaltını fark etmiş, bilinçaltının davranışlarını fark etmiş olduğu yere gözlemci farkındalık diyordu. Gözlemci farkındalık düzeyinde olan bir bireyin tutumu nasıldı? Onu da bir önceki hafta anlatmıştık. Gözlemci farkındalık seviyesine, 3. farkındalık derecesine erişmiş olan bireyin tutumu dengesizdi. Dengesiz. Bir iyi olur, çocuklarla oturur, onlara hikaye anlatır, eşine güzel, sevgi dolu sözler söyler. İlişkisi bir gün iyi ama ertesi gün bir şeyler olur, bilinçaltı canavar gibi sanki hortlar birdenbire, neye uğradığını şaşırır kişi. Çocuğa bağırır, ona bağırır, bıktım artık hayattan, ben yapamıyorum, sizinle bir şey olmaz, ben ne öğrenirsem öğreneyim, sizinle bir şey yapılmaz diye böyle bir dengesizlik içerisine girer. Sonra 3. gün bir bakarsınız, tekrar güneş çıkmış, tekrar çocuklara gülümsemeye başlamış. İşte bu düzeydeki bir farkındalığa kişinin hem görüyor,
hem fark ediyor ama bir türlü de uygulamakta, sürekli uygulamakta zorluk çektiği düzeye de gözlemci farkındalık diyorduk. Gözlemci farkındalığın özelliği şuydu, bir özelliği de şuydu. Kişi bilinç düzeyinde öğrenmeye başlamıştır, ancak bilinçaltına bu henüz tam aktarılmamıştır. Bilinçaltı kendi yaşamını, gergin yaşamını, bilinçten öğrendiği bilgilerle 2 gün derli toplu tutarken 3. gün patlama yaşamaktadır. Dolayısıyla kişinin bilinci kuvvetli, öğrenmeleri yerli yerinde, ancak bu öğrenmeleri henüz bilinçaltına aktarılmamış durumdadır. İşte birey bir üst basamağa çıktığı sırada bir üst basamaktaki farkındalığa da içsel farkındalık diyoruz ki bu haftanın konusu içsel farkındalık. Bireyin bilinç düzeyinde öğrendiği bilgilerin bilinçaltına aktarılmış olması, bilinçaltının bilinci kabul ederek onun kendisine aktardığı bilgilere direnç koymayarak o bilgilerle uyum içerisinde kendini geliştirmeye başlayarak, bilinçten gelen bilgilerle kendisini geliştirmeye başlayarak başladığı döneme de içsel farkındalık diyoruz ya da içselleşmiş farkındalık diyoruz. Bireyin duygularını işlemeye başlamış farkındalık veya bir başka deyişle duygusal farkındalık diyoruz. Bu hafta Pedagoji Okulu'nda duygusal farkındalığın ayrıntılarına değinmeye çalışacağım. Duygusal farkındalık dedik. Hani son zamanlarda sıkça ismini duyduğumuz duygunun fark edilmiş olması ya da bir başka deyişle aslında bireyin bilinçaltıyla uyumlu hale gelmiş olması ya da duygularıyla uyumlu hale gelmiş olması. Ne demek? Azıcık bir açmaya çalışayım. Bireyin daha önceki farkındalık düzeylerinde aslında bilinçaltı hakimdir bireyin davranışlarına. Bir şey söylediniz, birey kırıldım ve kırıldıktan sonra içe kapandım, küstüm. Bilinçaltı kişiye bir ağır duygu yaşatıp, yoğun bir duygu yaşatıp, kendini değersiz hissettiği bir anda götürüp yatağın içerisine yatırıp, bacaklarını karnına çekip, öylece o ağır duygunun etkisinden kurtulmaya çalıştığı o garip halin içerisine girdiği sıra aslında bilinçaltı ya da duygunun ağırlığıyla kişi sanki zehir yemiş gibi kendini hareketsiz, kendisini işlevsiz hale getirdiği durumdur aslında. Duygusal farkındalıktan önceki evrelerde. Belki birey fark etmiştir duygularının ağırlığını ancak onunla baş edemiyordur. İşte duygusal farkındalık dediğimiz şeyin özelliği şu. Birey bilinç düzeyinde öğrendiği bilgilerin bilinçaltı düzeyinde de uyumlu hale gelmesi. Yani bireyin bilinç altındaki dirençlerinin kalkması, yaşadığı ağır duyguyu bırakabilmek için bilinçaltının bilinçle uyum içerisinde olması. Çünkü bilinçaltı ya da duygularımız yaşanılan ağır duyguyu bırakmakta zorluk çeker. O ağır duyguyu sanki bıraksa kendisini daha kötü hissedecek gibi, kişiliksiz hissedecek gibi. Eşiyle çatıştı, kırıldı, içeriye gitti, yattı, karnına çekti bacaklarını, öylece bekliyor aslında, eşini bekliyor. Gelse de bir şey söylese, o da içeriye iyice küstüm sana dese, kırıldım sana dese, aslında onu öylece cezalandırmış olsa, bilinçaltının yapısı bunu bekliyor. Ondan dolayı ağır bir duygunun içerisine sokuyor kişiyi. Eğer şimdi kişi bu ağır duyguyu bırakacak olmuş olsa yatağın içerisinde, eve içeriye tekrar girmiş olsa, çocuklar ne yapalım bugün biliyor musunuz? Hadi gelin biraz dışarıya çıkalım demiş olsa, eşiyle biraz önce çatışmış olduğu halden sonra bunu söyleyecek olsa, bilinçaltı ona ne hissettirir?
Sen onursuz musun ya? Sen gurursuz musun ya? Bak bir sürü laf söyledi, bir sürü şey oldu. Hiçbir şey yokmuş gibi şimdi içeriye gidip hadi gelin kahve içelim, hadi gelin çay içelim, hadi gelin biraz dışarıda dolaşalım, bugün hava güzelmiş dedirtmez ki. Neden? Çünkü dirençleri var. Ama duygusal farkındalığa geçmişse eğer birey, işte bu dirençlerini bırakabilir, işte bu ağır duyguyu bırakabilir, ruhsal rahatlamayı, ruhsal özgürleştirmeyi gerçekleştirebilir. Bu gerçekleşirken de bilinçaltı ona, eğer sen ne kadar onursuz birisisin, sen ne kadar yüzsüz birisisin, az önce bak bir sürü laf söyledi, hala gidip sen işte konuşabilmek gibi bir şeyin içerisine nasıl girersin, gelip senden özür dilemeden gibi iç seslerden de artık bilinçaltı kurtulmuştur. Nerede? Duygusal farkındalık ya da içsel farkındalığa sahip olan bireylerde. İç seslerden kurtulmuştur. Birey bilinçaltı düzeyinden daha çok bilinç düzeyinde yaşıyordur. Duygularının tesirinde kalarak olaylara reaksiyon vermek yerine yaşadığı ağır duyguyu bırakabiliyor ve bıraktığı ağır duyguyla aslında ağır duyguyu bırakarak aslında rahatlıyor, özgürleşiyor, eşiyle çatıştı ancak çözüm odaklı yaklaşabiliyor. Evet bir problemimiz var ama bu kadar ağır yaşamayalım istersen. Şöyle yapalım mı? Bu problemimizi bugün şu anda çözmeyelim, yarına bırakalım. Peki şimdi ne yapalım? Gel şimdi sarılalım birbirimize. Hatta var ya ben sana bir kahve yapayım, birlikte kahve içelim. Bu konuyu hiç konuşmadan başka bir zamana erteleyerek, kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir zamanda bunu konuşmak üzere erteleyerek annemi, babamı, babanı, paramızı, pulumuzu, benim yaptığım yanlışı, senin yaptığın yanlışı, çocuğa bağırmamanı, niye böyle yapıyor olduğumuzu çatıştık ya az önce. İstersen bunu şimdi değil, kendimizi daha iyi, daha az suçlu hissedeceğimiz bir sırada konuşmaya ne dersen şimdiyi keyfini çıkartalım. Şimdinin kahvesini içelim. Şimdinin güzel havasının tadına bakalım diyebilecek tırnak içerisinde olgunluk ya da sağlamlık düzeyine erişmiştir ve bunu yaptığı sırada da iç seslerinin suçlayıcılıklarını artık hissediyor olsa da etkisinde kalmıyordur birey. İşte bu bilinç ile bilinçaltının uyumlanmış olduğu duruma içsel farkındalık diyoruz, duygusal farkındalık diyoruz, içselleşmiş farkındalık diyoruz. O halde eğer tarifini yapacak olursak içsel farkındalık son 4. evre farkındalığın eğer tarifini yapacak olursak şöylesi bir tarif çıkacak karşımıza. Bireyin bilinç düzeyinde edindiği bilgilerin bilinçaltı düzeyinde uyumlu hale gelmiş olması, bireyin dirençlerini bırakabiliyor veya dirençlerinden kurtulmuş olması halidir. İşte bu hali yaşamaya başlayınca birey bir ruhsal özgürlük, bir iç rahatlığı, bir ruhsal genişlemenin içerisine girmeye de başlamıştır birey. Bireyin onarılmışlığının yavaş yavaş başlamaya, geçmişin ağırlığını yavaş yavaş bıraktığı evrenin içerisidir. İşte burası. Duygusal farkındalık. Önceki programlarda bu düzeye çıkmış olan duygusal farkındalık düzeyine veya gözlemci farkındalık düzeyine çıkmış olan bireylerin özelliklerinden bahsederken kullandıkları dil nedir diye de bir soru soruyorduk. O soruya da cevap vermeye çalışıyorduk. Çünkü bireyin farkındalık düzeyi 3 şekilde gözlemlenir. Hangi farkındalık düzeyinde diye eğer bir bireyi anlamak istiyorsanız eğer 3 gözlem noktamız vardır aslında. Öyle ya.
Oturduk bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ya da bir ortamdayız ya da bir ilişki içerisindeyiz, evliyiz. Karşımızdaki kişinin hangi farkındalık düzeyinde olduğunu anlayabilmemiz için bizim elimizde 3 tane veri var. 3 gözlem noktamız var. Bunlar neydi? Önceki programlarda da aslında bundan bahsetmiştim. Bunlar neydi? Bir, kullandıkları dil. Mesela bir önceki farkındalık düzeyine, gözlemci farkındalık düzeyinin dili ile ya da geleneksel farkındalık düzeyinde bulunan bir kişinin dili ile duygusal farkındalık düzeyinde olan bir kişinin kullandığı dil birbirinden çok farklıdır. Birisi Anya'dan bahseder, birisi Konya'dan bahseder. Uzaylı gibidirler. Diller birbirinin ayrıdır. Mesela geleneksel farkındalık sahibi olan bir birey, diyelim ki çocuğuyla çatıştı, çocuğun kalbini kırdı, incitti, çocuk ağlamaya başladı. Annesi dedi ki, babası mesela kırdı çocuğun kalbini. Annesi dedi ki, ya niye böyle yapıyorsun dedi. Yani ne yaptı şimdi çocuk sana? Niye böyle bağırdı? Saygısız, saygısız, terbiyesiz. Babasına nasıl davranıyor ya? Sen buna yüz veriyorsun ya. Sen buna yüz veriyorsun. Şimdi bu dil yapısına baktığımızda saygısız dediği şey, tamam hani sen baba olarak saygı bekliyorsundur da saygı davranışını oluşturabilmek için saygıya değer olmak kısmını biliyor musun? Nasıl ya? Biraz karışık bir cümle söyledim. Bir daha söyler misin? Şöyle dedim ben sana. Çocuğundan saygı bekliyorsun ya. Bir kişinin sana saygı gösterebilmesi için senin saygıya değer olduğunu karşı taraf hissetmesi lazım ki senin saygıya değer olduğun kısmına karşılık veriyor aslında saygılı olması hali. Allah Allah. Ya ben bunu yeni duyuyorum. Hı hı. Şimdi neye çıktık mesela? Şimdi gözlemci farkındalığa çıktık yeni bir bilgiyle. Bakın kullandığımız dil şimdi nasıl değişecek? Şimdi mesela eşi dedi ki, kadın dedi ki kocasına, bu çocuğu niye incittin böyle, niye kırdın kalbini diye söyledi. Şimdiki kişi diyelim gözlemci farkındalıktaysa, ya bilmiyorum ya yine böyle içimde sanki canavar çıktı. Bilmiyorum birden bağırdım çocuğun da kalbini kırdım ya haklısın doğru söylüyorsun. Ya istersen içeride çocuk gerçekten senden hiç beklemiyordu böyle bir şeyi. Bir gitsen yanına, bir konuşsan kendisiyle, onun incinmiş kalbini bir öpsen, onun kalbini bir onarsan da senden korkan, edilgen bir çocuğa dönüşmese dedi anne. Babası da gözlemci farkındalıktaysa, evet kırdım, incittim, doğru söylüyorsun aslında. Onun incinmiş kalbinden özür dilemek gerekir. Şöyle bir toparlayayım kendimi de gireyim içeriye. Şimdi bu ne? Belki kendi çocukluğunda anne babası kendisinden hiçbir kez özür dilemedi. Hatta incittiğini bile hiç fark etmedi kendi anne babası. Yani geleneksel farkındalığın içerisinden çıkmış. Annesi, karısı ona diyor ki incittin galiba diyor. Bu şu kelimeyi kullanmıyor. Saygısız. Ben senin baban değil miyim? Terbiyesiz herif. Demiyor. Demiş olsa bile arkasından şunu söylüyor. Evet kırdım galiba diye söyleyebiliyor. Şimdi gözlemci farkındalıkta bir bireyin konuşması bu. Peki bir üst seviyeye çıktığında kişi duygusal farkındalık içerisine girdiğinde ise dili daha da değişik kullanmaya başlar. Yani daha çok incitici bir dil kullanmak yerine onu öncesinde aslında yok eder, empatik bir dil kullanmaya başlar. Neyi anlatıyorum şu anda ben? Şunu anlatıyorum. Bir bireyin hangi farkındalık düzeyinde olduğunun anlaşılabilmesi için 3 gözlem noktamız var. İşte o 3 gözlem noktamızdan birisi, biraz önce örnekleriyle birlikte söylemeye çalıştığım şey, dil kullanımındaki farklılıktan dolayı bireyin hangi farkındalık seviyesinde olduğu anlaşılır.
Bir, bireyin hangi farkındalık düzeyinde olduğunun anlaşılabilmesinin birinci gözlem noktası dil kullanımı. Nasıl konuşuyor? Dili nasıl? Zehirli mi, tatlı mı? Zehiri verdikten sonra anlıyor, fark ediyor, o zehiri çıkartmak için çaba sarf ediyor mu? Bir, dil kullanımı. İki, davranış özellikleri. Hangi davranışları sergiler? Davranışları nasıldır? Üç, duygusal yapıları nasıldır? Duygu dünyası nasıldır? Üç gözlem noktamız var. Kullandıkları dil, davranış özellikleri ve duygusal yapıları nasıldır? İşte şimdi duygusal farkındalık ya da içsel farkındalığı anlatırken bu üç özellikten yine bahsedeceğim. Bir, duygusal farkındalığa sahip olan bireyin dil kullanımı nasıldır? Duygusal yapısı nasıldır? Davranış özellikleri nasıldır? Önce dil kullanımından bahsetmeye çalışayım. Duygusal farkındalık sahibi olan bir birey ya da ikisini birlikte kullanmak istiyorum ya da diyerek, çünkü ikisi de oldukça önemli kavramlar. İçsel farkındalığa sahip veya duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin dilleri pozitif iletişime yatkındır. Yani bir durum tarif edilirken o durumun olmaması durumunda ortaya çıkacak olan olumsuzluğa vurgu yapmak yerine bir durumu tarif ederken o durumun olumlu olması durumunda ortaya çıkabilecek pozitifliğe ilgi gösterirler. Pozitif iletişim dilini kullanırlar. Hep söylediğim örneği bir kere daha tekrar edeyim. Örneğin, dişlerini fırçalamasını isteyen bir anne, çocuğunun dişlerini fırçalamasını isteyen bir annenin pozitif iletişim dili şu şekilde akar. Dişlerini fırçaladığında ağzı insanın ne kadar da ferah oluyor, öyle değil mi? Sabah vaktinde kalkıldığı sırada insan rahatlıyor. Sabah vaktinde erken kalktığı zaman sanki zaman genişliyor. İnsan sabah erken kalktığında kendini daha dinç hissediyor gibi, aslında bir durumun oluşmasında elde edilecek pozitif kısımlara yöneliyorsa cümlelerin akışı, işte buna biz pozitif iletişim diyoruz. Peki duygusal farkındalığa sahip olmayan bireylerde iletişim dili nasıldır? Bir durumun olmaması durumunda, yapılmaması durumunda başa gelecek olan felaketleri anlatıyorsa, örneğin dişlerini fırçalamazsan ağzın kokar. Ben iyiymiş dedim, yanlış. Dişlerini fırçalamazsan dişçi dişlerini çekmek zorunda kalır. Sabah vaktinde kalkmazsan okula geç kalırsın. Dersini yapmazsan sınıfın içinde rezil olursun. Her durumu bir oluşmasındaki pozitif, oluşmamasındaki negatif kısmın negatif dikkatini çekiyorsa kişinin, bu negatif iletişim dilini kullanıyor. Eğer pozitif kısmını görebiliyorsa, evet, duygusal farkındalık cümleleri kullanıyor demektir. Dolayısıyla dil kullanım özellikleri içsel farkındalığa sahip ya da duygusal farkındalığa sahip bireylerin dil kullanım özelliği pozitif dil kullanırlar, yatkındırlar. Bunu da düşünerek değil de duygusal yatkındırlar aslında. Neden? Çünkü diyerek ikinci dil kullanım özelliğini söyleyeyim. Empatik iletişim kurabilirler. Ne demek empatik iletişim kurabilirler? Empatik iletişim denilen şey, kişinin
Hani böyle uzay filmlerinde falan böyle bilimsel filmlerde oluyor ya. Işık hızıyla ciu 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 diye gidip geliyor böyle. Kişi sanki söyleyeceği cümleyi hemen kendisini karşı tarafın yerine koyup sanki kendisi işitmiş gibi bu cümle kendisine nasıl hissettirdiğini hissedip kendisinin henüz daha o cümleyi söylemeden önce ağzının içerisine dil damağa dokunmadan önce o cümleyi değiştirip aslında karşı tarafın kendisini iyi hissedebileceği bir hale dönüştürebilme yeteneğidir. Çok mu karışık oldu? Aslında değil. Kişinin duygusal yapısı eğer buna yatkın hale gelmişse çok doğal, çok akıcı bir şekliyle aslında insanın özelliğidir. Çok doğal, çok akıcı bir şekliyle empatik iletişim kurabilir kişi. Birdenbire konuşacağı kelimeler karşı tarafın duygusuna nasıl dokunduğunu kendisini sanki karşısındaki kişinin yerine koyarak hisseder ve sanki kendi duygusuna hitap ediyormuş gibi yanlış kelimeleri, eksik kelimeleri, kişinin kendisini kötü hissedeceği cümleleri kurmaktan kendisini alıkoyabilir. İşte buna empatik iletişim diyoruz. Bunu eğer birey bilinç düzeyinde gerçekleştirmeye çalışacak olmuş olsa hani bunu karıştırır. Arabayı yeni kullanmaya çalışan bir kişinin vitese mi atayım, debriyaja mı basayım, gaza mı basayım diye elini ayağını karıştırdığı gibi ağzındaki kelimeler birbirinin içerisine dolaşır durur yani. O yüzden bu bilinçle oluşturulacak bir şey değil. Duygusal yatkın hale gelmeye başladığı sırada kişi empatik iletişimi de, empatik dili de beraberinde getirir. Neyi tarif ediyorum ben şimdi? Şunu tarif ediyorum. Duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin kullandıkları dil özellikleri nelerdir? İkincisini söyledim. Empatik iletişim dilini kullanırlar. Empatik dil kullanırlar. Kendilerini karşısındakinin yerine koyar, bunun kendisini kötü hissedeceğini hisseder, onun kendisini iyi hissetmesine yardımcı olacak cümle akışları kullanabilir. 3. Cümleleri kendisine aittir. Dil kullanım özelliklerinin en önemlisinden bir tanesi cümleler kendisine aittir. Ezberlediklerini söylemez. Birilerinden duyduklarını söylemez. Öğrendiklerini kendi mihenk taşına vurup, kendi içerisindeki duygularıyla harmanlayıp, kendi içerisindeki duygularıyla iç sisteminin yol açtığı kolaylıktan sanki yola çıkarak karşı tarafa cümleler kurar. O yüzden içsel farkındalığa sahip olan bireyler konuşurken dinlenilir, sıkınılmaz. Çünkü her bir cümle, her bir kelime bildiğimiz şeyleri değil de sanki yeni duyduğumuz şeyleri bize aktarıyor gibi gelir. Neden? Çünkü dil yapıları, kullandıkları kelimeler, cümleler kendisine aittir. Zaten bildiğimiz şeyleri bize tekrar ederek bizi sıkmazlar. Dil kullanım özellikleri kendilerine aittir, cümleler kendilerine aittir, kendi duygularına aittir. Ve bundan dolayıdır ki dördüncü özelliği de söyleyeyim, dil yapıları, dil davranışları gerçekçidir. Gerçekçi dil kullanırlar. Ne demek gerçekçi dil kullanırlar? Şu demek aslında gerçekçi dil kullanmak. Pedagojide gerçekçilik dediğimiz şey duygu ile mimiğin birbirine uyumlu olmasıdır. Yani kişi içinde ne hissediyorsa engelsizce simasına yansıyor olmasına aslında gerçekçilik diyoruz. Duygu ile simanın birbiriyle uyumlu hareket etmiş olması. Bilinçaltıyla mimiklerin birbiriyle uyum içerisinde olması. Buna gerçekçilik diyoruz. Hatta güncel dilimizde de çok kullanıyoruz ya. Bazı insanlar suniler. Hani konuşuyor, böyle simasına bakıyoruz, böyle ağzı burnu tam yerine oturmuyor sanki. Bir şey söylüyor ama sanki bir şey eksik gibi. O bir şey eksik gibi, samimiyeti eksik gibi diye söylediğimiz şey o duyguda değil ki adam.
Adam o duyguda değil ki. O duyguda değil ama kelimeler sanki o duyguya varmış da seni çok seviyormuş da sanki sen onun için değerliymişsin de gibi bir takım şeyleri, duygusu olmayan mimikleri kullanmaya başladığında bize ne diye gelir bu? Bilmiyorum ya, biraz suni gibi, biraz samimi değil gibi diye hissederiz. İşte dil kullanım özelliklerinin, duygusal farkındalığa sahip bir bireyin dil kullanım özelliğinin dördüncü başlığı ise dili gerçekçidir. Duygusu ne ise mimiğine o yansıyordur, simasına o yansıyordur ve sesi duygusunun yansımasıdır. Mekanik değildir, rahatsız edici değildir ses tonu. Duyguyla ses uyumludur. İşte buna biz dili gerçekçidir diye söylüyoruz. Neyi tarif ettik şimdi? Duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin dil kullanım özelliğini zannedersem şurada 4 başlık halinde gördük. Peki, içsel farkındalığa, duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin davranış özellikleri nedir? Gördüğümüzde bu bireyleri nasıl görürüz? Hangi davranışlarla, hangi beden duruşlarıyla görürüz? Burada da yine 4 tane başlık söyleyeceğim. Simaları yumuşaktır. İçselleştirmiş, farkındalığını içselleştirmiş, bilinçaltıyla bir barışıklık, bir uyum süreci yaşayan bireylerin siması yumuşaktır. Gergin değildir. Baktığı zaman lan bu ne kim adam böyle biraz öfkelenecek galiba, bana kızacak gibi hissetmezsiniz. Ya görünce rahatlıyorum sanki. Kendimi yanında iyi hissediyorum sanki der gibi bir hal yaşatır. Neden? Çünkü duyguları ağır değildir. Diye şey yapmaz. Size o duygunun ağırlığı içerisinde kendinizden geçirmez. Ya her şeyin bir çözümü varmış gibi hissedersiniz onunla birlikteyken. Davranış özelliklerinden birisi simaları yumuşaktır. Kimin? İçsel farkındalığa sahip olan bireylerin. 2. Davranış özelliklerinden ikincisi hareketleri yavaştır. Biyolojik ritimleri düzenlidir. Sağlıklıdır biyolojik ritimleri. Yani bir dengeli iç dünyasının var olduğunu sanki o biyolojik ritimlerinden anlarsınız. Onun yanındayken kendinizi örneğin galiba ben çok telaşlıyım, galiba çok hareketliyim diye onun ritminin size iyi geldiğini, kendi ritminizin ise sanki biraz sarsılıyor olduğunu hissedersiniz. İkinci davranış özellikleri hareketleri yavaştır. Burada bir paralel açmaya çalışayım. Bu yavaştır dediğimiz şey aslında bir mıymıylık hali değil. Bir iş bilmemezlik halinin böyle şaşkınlığı değil. Neyi nereye koysam ki falan denilen bir durum değil. Ya kişi farkındalık içerisindedir. Neyi aldığını, neyi koyduğunu, neyi nereye yaptığını bilir ama böyle bir telaşlı hal yoktur. İşte onun için üçüncü özellik, davranış özelliklerinden üçüncüsü de eylemleri telaşsızdır. Siz ona bir şey aktarırsınız. Öyle mi? Öyle mi? Hadi. Lan ne oluyor sana? Nereye gidiyorsun? Nereye koşuyorsun? Eylemleri telaşsızdır. Aldıkları duyguyu, aldıkları haberi, olayı kendi içlerinde sindirir, kendi içlerinde genişliğin içerisinde alır. Bir saniye. Bunu bir konuşalım mı? Bir dakika. Bu kadar telaşlanmaya gerek yok. Her şeyin bir çözümü var. Bir oturalım bakalım bir. Bir konuşalım. Nedir durum? Eylemleri telaşsızdır, sakindirler. Bir sekine hali içerisinde gibidirler. Yine burayı da tarif ederken küçücük bir açıklama daha yapmak istiyorum. Şöyle ki, eylemleri telaşsız olmak şu bireylerde de görülür. Duyarsız, etken bireylerde de görülür. Narsist bireylerde de görülür. İkisinin arasındaki fark şudur.
Narsist bireylerde de böyle bir kendinden eminlik görülür. Bir soğukkanlılık görülür. Sanki olaya tamamen hakim gibi, böyle sanki koca koca dev dağları kendisinin sahip olduğu gibi bir his verilir. Karşısında cücük gibi kalırsınız. Narsist bir bireyde, duyarsız bir bireyde. Duygusal sağlam bireyde, duygusal farkındalıklı bir bireyde ise onun karşısında kendinizi kötü hissedecek bir sakinlik değildir. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir sakinlik vardır, telaşsızlık vardır. Eylemleri telaşsızdır. Dördüncü davranış özellikleri ise ilişkileri hoşgörülüdür. İlişkileri hoşgörülüdür. Kişinin yanlışını ortaya çıkartıp onun yüzüne vurup onu mahcup etmek yerine onun kendisini kötü hissetmeyeceği şekilde kendisiyle ilişki kurar. İnsanın yanlış yapabileceğini öğrenmiştir, fark etmiştir, bu farkındalığa erişmiştir, kendi tecrübeleriyle öğrenmiştir. Mutlak doğru yoktur bilgisine sahiptir. Her doğru kendi içerisinde doğruları ve yanlışları barındırır bilgisine sahiptir. Bir bireyin yanlış davranışının daha sonra toparlanabileceğini bilir. Yanlışın içerisinde doğrunun olabileceğini ve doğruya yol bulunabileceğini bildiği için o hoşgörülü haliyle, telaşsız haliyle, biyolojik ritminin sağlıklı olduğu haliyle tamam o zaman şöyle yapsak nasıl olur cümlesini kurabilir. Bundan dolayıdır ki ilişkileri hoşgörülüdür. Kimden bahsediyoruz? Duygusal farkındalık sahibi olan bir birey. Kimdi duygusal farkındalık sahibi olan birey? Bilinç düzeyinde fark ettiği bilgileri bilinçaltına aktarabilmiş, bilinçaltıyla bilincin uyumlanma süreci yaşayan ya da uyumlanmış olan birey. Duyguyla bilinç arasında bir uyumlu sürece sahip olan bireyden bahsediyorum. Üçüncü özellik. Dedik dil yapıları şöyledir dedik. Davranış özellikleri şöyledir dedik. Peki duygusal yapıları yani kişilik özellikleri nasıldır? Duygusal yapı demek onun kişilik özelliği demek. Duygusal yapıları şöyledir. 1. Duyarlı ve etkendir. Duyarlı ve etkendir. Hem duyarlı bir yanı vardır ve bu duyarlılığı onun zayıflığını değil, duygusal sağlamlığını oluşturur. Duygu insanı zayıflatmaz, duygusal farkındalıklı bir bireyi etken hale getirir. Duyarsızlık da etken hale getirir. Narsist bir birey de etkendir. O ayrı. Narsist bireyin etkenliği duyarsız etkendir. Acımaz. Acımaz. Canı yanıyor karşı taraftaki kişinin. Yansın. Birazcık güçlensin. Problem yok. Şu çok üzüldü. Eşin içeride çok ağlıyor. Ağlasın biraz. Güçlenir. Çocuğun çok canı yanıyor. Öğrenir. O da hayat böyle öğrenir. Ya acımıyor musun sen hiç? Merhamet etmiyor musun? Tabii ki merhamet ediyorum da biraz güçlensin. Gerçekler öyle değil. Yaşam öyle değil. Çok öyle duygu çok yeri yok. Duyarsız. Ve baktığın zaman güçlü gibi görülüyor. Duyarsız etken değil. Kim? Duygusal farkındalığa sahip olan birey hem duyar, hisseder hem de o duygunun yönetilmesini sağlayabildiği için hem de bir güçlü yanları vardır. Gördüğünüzde yumuşaktır, sıcaktır, sevecendir. Ama bir kararlılığı var ya. Ama enteresan bir derinde bir güçlülüğü var. İradesi var. Allah Allah. Pençesi ve pamuk elleri var. Ama pamuk ellerin içerisinde enteresan pençesi var. Tutunabiliyor. Hangi özelliği bu? Duygusal yapıları duyarlı, etkendir. 2. Bilinçaltı yani duyguları bilinç düzeyini kabul etmiştir.
Bu çok önemli bir özellik. Bizim birçok öğrendiğimiz yeni bilgi bilinçaltı tarafından reddediliyor ya da dirençle karşılanıyor. Uygulamakta zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü bilinçaltı bilinçle henüz uyumlanmamıştır. O yüzden yeni öğrendiğimiz bir şey, bir bilgi, çocuğuma akşamları hikaye kitabı okuyacağım, onunla birlikte yatacağım. Yat, bunun gibi çocuğa okunur. Ya şu çocuğu bırak Allah aşkına, bu çocuğa yüz verdikçe astar istiyor. Ne oldu? Bilinçaltı itiraz etti. Sen şimdi onun yanına yatarsan ne olur? Yarın 100 bulur. Senin dediklerini hiç yapmaz ki. Ya çocuğun yanında mı yatılırmış? Ama bana ihtiyacı var. Korkuyor. Bırak ya. Korka korka alışsın. Direnç gösteriyor. Ne? Bilinç düzeyinde öğrendiğimiz ama bana ihtiyacı var bilgisini bilinçaltı reddediyor. İşte duygusal yapıları, duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin duygusal yapıları nasıldır? Bilinçaltı, bilinç düzeyini kabul etmiştir. Çocuğumun bana ihtiyacı var. Fark ediyorum, evet. Galiba korkuyor. Kim diyor? Duygular da onu kabul ediyor. Yanına birazcık uzansam, onu birlikte bu akşam uyutsak olur mu? Tabii ki. Ona akşam hikaye kitabı okusam, evet. Ya şımarırsa, niye şımarsın ki? Yani hikaye okunan çocuk şımart mı olur? Senden 100 bulursa, 100 bulmayı tam anlayamadım. Ne demek istediğin 100 bulmak dediğin şey? Yani benim çocuğuma yakın olmam onun 100 bulması anlamına geliyor. Ya ben bu cümleyi çok tanıyamadım. Yakınlık 100 vermek demek değildir ki. İhtiyaç gidermek demektir. Neden? Yenemiyorsun ki. Duygusal farkındalıklı bir bireyin bilinci çok güçlü ki senin gittiğin yerlerden o geri dönüyor yani. Onları hep öğrendi. Duygusal yapıların ikincisi bilinçaltı bilinç düzeyini kabul etmiştir. Duyguları kaygısızdır. Üçüncü özellikleri. Bir kaygısızlık hali vardır. Kaygı düzeyi aşağıya inmiştir. Kaygı onu hassaslaştırmaz. Böyle bir telaşlı halin içerisine sokmuyordur. Kaygılarını, hassaslaşmış kaygılarını bırakmıştır. Kaygıları onun karar vermesinde etken olmaz. Kaygıları onun telaşına sebep olmaz. Kaygılarını bırakabilecek düzeyde bilinçaltı kaygıdan rahatsızdır. Kaygı bilinçaltının tanıdığı bir duygu değil, bırakmak istediği bir duyguya dönüşmüştür. Duygusal farkındalığa sahip olan bireylerde. Dördüncü duygusal yapıları ise iç sesleri susmuştur. Bizim başımızın belası olan şu iç sesler. Yani bir yanlış yaparız, söz zaten etmeyi doğru yaptın ki. Bir mektup alırız, bir mail alırız, Allah ne olacak şimdi? Bizim başımızın belası olan ve habire kendi kendimize konuştuğumuzu zannettiğimiz, içimizden bizi suçlayan, ezen, inciten o iç sesler, duygusal farkındalık evresine gelinceye kadar kişi bilinç düzeyinde edindiği bilgilerle ondan kurtulmuştur. İç sesleri susmuştur ya da iç sesler konuşmaya başladığında bilinçle bir uyum içerisindedir. Yine burada bir parantez açmak isteyeceğim. İç sesler çok defa karıştırılıyor. İç sesler vicdan değildir. Yani iç seslerin susması, vicdanın susması değildir. İç sezi ayrı bir şey, iç ses ayrı bir şey. İç ses dediğimiz şey, bireyin geçmişte tesirinde kaldığı kendini suçlayıcı durumlar, bireyin içerisinde sürekli olarak habire tekrar eder, hala tesir devam eder olduğundan dolayı bireyin suçlandığı, suçlayarak kendisini kötü hissettirdiği bir hale iç ses diyoruz. Yanlış yaptığı bir durumda hortlayan ve bireyi boğacak gibi olup sanki sürekli suçlayan, yanlış yaptığın, arkadaşın seni aramadı. Niye aramadı? Çünkü sen geçen ona böyle söyledin. Ama ben öyle söylememiştim. O öyle anladı. İstersen bir ara. Arayınca bu sefer kendini şöyle hisseder.
Sen bu çocuğa bakamıyorsun. Sen ne biçim annesin? Sen niye böyle yetiştiriyorsun çocuğunu? Bir kocana bile sahip çıkamadın. Bir karına bile sahip çıkamadın. Sen ne biçim insansın? Bu ne biçim evlilik? Hiç mutlu değilsin. Evlilik böyle mi olur? İç sesler budur. Yani bu bir vicdan değil. Sadece kişiyi boğan, olumsuz duygu oluşturan, kişiyi nefes alamaz hale getiren, kendi kendine deli gibi konuşturan ses vicdan değil. Buna biz iç ses diyoruz. Bireyin geçmişte tesirinde kaldığı söylemlerin içeride yankılanmaya devam etmiş olması halidir iç ses. İç sesi, iç sezi nedir? İç sezi, işte o iç sezi insan doğasının aslında hassasiyetle kendisine bir yol gösterici durumudur. İç sezi kişiye genellikle olumluyu, iyi hissetmeyi yaşatır. Kişiye genellikle kendisini toparlaması için, olaya olumlu bakması için düzelir, her şeyin bir çıkar yolu vardır diyen bir yanı vardır. İç sezi insan doğasının bir yansımasıdır. İç sesse gürültücüdür. İç seziyi duyamaz hale getirir hatta. Bundan dolayıdır ki iç sese sahip olan, iç sesleri susmamış olan bir bireyin vicdanı da çalışmaz ki. Daha doğrusu çalışır da sesini duymaz. Gürültülü, teneke çalınan bir ortamda, camlara vurulan, pencerelere vurulan, ortada havai fişeklerin patladığı bir ortamda minicik bir kuşun cıvıltısını duyamayız ki. İç sezi vicdanı temsil eder. Kişiye insan doğasının bir yansıması olarak iyi hissettiren, olumlu hissettiren bir yanı vardır. İç ses ise kişiye kendisini kötü hissettirir. Neyden bahsediyoruz? Duygusal farkındalığa sahip olan bireyin duygusal yapıları nasıl olurun? Üçüncü maddesinde ne diye söyledik? Özür dilerim. Dördüncü maddesinde iç sesleri susmuştur. Vicdanı mı susmuştur? Yok ya, olayı geçti. Kendisini suçlayan, etkisinde kaldığı durumlar artık kalmamıştır. Ya ne vardır? Sezileriyle hareket eder. İç sezileriyle, kaygılarıyla da değil, iç sezileriyle hareket eder. Beşinci duygusal yapıları içsel bir genişlik vardır. İç dünyalarının genişlediğini hissederler. İçsel bir genişlik içerisindedirler. Rahattırlar. Duyarsızlığın rahatlığı değil, yeterlilik duygusunun verdiği bir rahatlık. Kişinin iç dünyası genişlemeye başladığı sırada bir yeterlilik duygusunun içerisinde kişi kendini iyi hisseder, emin hisseder, güvende hisseder. Kaygılı ve sanki başına bir şey gelecekmiş telaşı içerisinde hissetmez, bir genişlik içerisindedir. Neye sahip olan bireyler? Bilinçaltını temizlemiş, duygusal farkındalığa erişmiş, bilinciyle duygularını uyumlu hale getirebilmiş bireylerin iç dünyaları bir genişlik halindedir. Ve duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin bir özelliği daha, bir affetmişlik hissi içerisindedirler. Affetmişlik hissi içerisindedirler. Yani ona kızgın mısın? Yani bilmiyorum ya, çok değil aslında. Onu da anlıyorum yani. Gerçekten anlıyorum yani. Ama o sana şöyle bir zarar verdi. Evet, evet. Biliyorum, bir zarar verdi. Çok da zorlandım. Ona düşmanlık ya da düşmanlık olmasa da öfke duymuyor musun? Yok ya, yok. Niye ki yani? O bir zannedersem fark edemedi. Ya da bilinçaltına mı esir düştü? O esir oldu bilmiyorum ki. Bir öfke anına denk geldi herhalde. Ya da şöyle yorumladı ondan dolayı. Gerçekten şuna kızgın değil misin? Şuna şöyle hissetmiyor musun? Bundan şöyle duymuyor musun? Buna kin beslemiyor musun? Buna şunu yapmıyor musun? Ya. Kızgın değil misin? Öfkeli değil misin? Ona, şuna, buna. Hayır. Ya bir affetmişlik hissine sahiptir. Yani kendi üzerinde incinmişlik duygularını tutmaz, incinmişlik duygularını serbest bırakır. Ama bu bir saflık ve
Hani bir bilmemezlik haliyle değil, bir bilinçli farkındalık içerisinde yaptığı bir davranıştır. Yani diyelim ki kendisine zarar veren bir bireyi fark etmiştir, incinmişliğini hissetmiştir ve o bir affetmişlik içerisinde ona karşı bir öfke duymuyordur. Ama zarar veren birey hala zarar verme potansiyeline sahiptir. Gel hadi onunla biraz dost olmaya devam et dediğimizde ise hayır der. Neden? Çünkü affettiğim kişiye illaki bir e, yakınlık hissetmem gerekmiyor ki. Onu bağışlamam gerekmiyor ki. Bağışlamak ayrı bir şey, affetmek ayrı bir şey. Ve duygusal farkındalığa sahip olan bireyin son özelliği nedir? Duygusal sağlamdırlar. Dış dünyadan etkilenme düzeyleri hassas bir birey gibi birden etkilenip kendini bırakmaz, öfkeye kapılmaz. Efendim 4 programdır farkındalık düzeylerini anlatmaya çalıştım. Bu programın altına da isterseniz kendiniz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinizin hangi farkındalık düzeyinde olduğunu yazıp birlikte tartışabiliriz. Birlikte birbirimize yol gösterebiliriz. Galiba ben şu farkındalık düzeyindeyim diye yazabilirsiniz. Ben özellikle okumaya çalışacağım bu programın altını. Bazılarımıza da cevap vermeye çalışacağım. Bu akşamlık pedagoji okulu bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuruz.